Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan evlerimize sağlık, bolluk, bereket getirsin. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sizlerle beraber iftara ne yemek yapacağım diye düşünmeden en yeni ve en lezzetli iftar menüleri paylaşacağız. Aynı zamanda yöresel iftar menülerimiz için Life Mutfak Yöresel Lezzetler YouTube'dan, kısa videolarımız için de Life Mutfak Shorts kanallarından bizleri takip edebilirsiniz. Kanallarımızın linkleri açıklamada mevcut. Bizleri hangi şehirden izlediğinizi ve video hakkındaki görüşlerinizi de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar, iyi seyirler dileriz. İlk tarifimiz oldukça lezzetli, bir o kadar da pratik yayla çorbası ile başlıyoruz. Tenceremize 7 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra yarım su bardağı pirinç ekleyip pirinçleri yaklaşık 7 ile 8 dakika arası haşlamaya bırakıyoruz. Terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısını çırpıyoruz. Daha sonra çorbamızın suyundan terbiyesini ekleyip terbiyeyi karıştırıyoruz. Karıştırdığımız terbiyeyi yavaş yavaş çorbamıza ekliyoruz. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynadıktan sonra 5 dakikada o şekilde pişiriyoruz ve daha sonra sosumuzu hazırlıyoruz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı naneyi kavurup çorbamızın üzerine ekliyoruz. Çorbamız servise hazır. Diğer bir tarifimiz dışarıda satılanlardan daha lezzetli ev yapımı tavuk burger. Çıtır çıtır tavuğuyla lezzetli bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz. Geniş bir kaseye 1,5 yemek kaşığı yoğurt, yarım tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak ekleyip iyice karıştırıyoruz. Sosumuz hazır. Tavuk göğsünü ince bir şekilde dilimledik ve hazırladığımız sosa ekleyip elimizle güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra 30 dakika dinlenmeye bırakıyoruz ve dinlendirdiğimiz tavuklarımızı önce yumurtaya, daha sonra una, tekrar yumurtaya ve en son mısır gevreğine batırıyoruz. Ve kızgın yağda arkalı önlü pişirmeye bırakıyoruz. Yağımız ilk olarak kızgın, daha sonra orta ateşe alıyoruz içinde pişmesi için. Tavuklarımız pişti. Bu aşamada dilediğiniz evde bulunan ürünleri ekleyebilirsiniz. Tavuk, marul, domates, turşu, soğan, damak tadınıza kalmış bir şekilde. Diğer bir tarifimiz pesto soslu makarna. İlk olarak makarnalarımızı haşlıyoruz. Suyu kaynamaya bırakıyoruz. Tuz ekleyip makarnalarımızı ekleyip makarna pişirme süresine göre haşlıyoruz. Haşlanan makarnaları süzüyoruz. Diğer taraftan pesto sosu için
Tavamıza 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstığı ekleyip kavuruyoruz. Robota 50 gram fesleğen, 1 diş sarımsak, 1,5 yemek kaşığı kavurduğumuz çam fıstığı, yarım çay kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı, yeteri kadar parmesan peyniri. Daha sonra robottan geçiriyoruz. Sosumuzu tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı krema ekleyip 1-2 dakika çeviriyoruz. Daha sonra pesto sosumuzu ekleyip karıştırarak pişiriyoruz. Ve haşladığımız makarnaları ekliyoruz. Bu aşamada makarna suyu da yarım çay bardağı ekliyoruz. Makarnalarımız servise hazır. Diğer bir tarifimiz brownie cake. Geniş bir kaseye 3 adet yumurta ekliyoruz. 1 su bardağı şeker. Mikserliyoruz. ...200 gram tereyağını eritiyoruz. Ve daha sonra 250 gram çikolata ekleyip karıştırarak çikolatayı da eritiyoruz. Çikolatalarımız eridi. Çırptığımız yumurtaların üzerine yarım su bardağı unu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı kakao eleyerek yumurtaların üzerine ekliyoruz. Kaşıkla karıştırıyoruz. Daha sonra erittiğimiz çikolataları ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. ...25 ölçüde tepsiyi yağlı kağıt serip kekimizi ekliyoruz. Aralara çikolata ekliyoruz. Üzerine fındık ekliyoruz. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz de. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Brownie kekimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.